Thank you very much. Çok teşekkürler. This is what I needed. İhtiyacım olan şey buydu. We're supposed to be chanting 24 hours a day. Bizim günde 24 saat mantrayı söylüyor olmamız gerekiyor aslında. At least a few hours every day. En azından günde 2 saat. Until finally we can chant all the time. Sorry? Just like we can be chanting and thinking many things, right? Biz birçok şeyi söyleyebiliriz. Yani mantra söylerken birçok farklı şey düşünebiliriz. If you're a devotee, you can be doing many things with chanting. Sapadanın ise birçok farklı şey yaparken aslında mantra söylüyoruz. Multitasking, but chanting is first. Yani her şeyden önce onun için mantra söylemek gerekir. Krishna says, Hamadir Majjam, Hamadir Ancha Majjam Cha, in the beginning, the middle, and end of everything. Krishna şöyle diyor, her şeyin başında, ortasında ve sonunda. So, chanting is the beginning, middle, and end of everything. Ve aslında mantrayı söylemek başlangıçtır, ortasıdır her şeyin ve aynı zamanda sonudur. So if you think about it, it was only 50 some years. Düşünecek olursanız sadece 50 yıl gibi bir süre geçti. Prabhupada went to America. Basically, nobody knew Krishna. Srila Prabhupada Amerika'ya gittiğinde temelde hiç kimse tanımıyordu Krishna'yı. A few people had some idea. Birkaç kişinin bir fikri vardı sadece. Like that was a revolutionary time, and there were these beatniks they called, and there was a group they went to India and they knew about chanting. O zaman devrimlerin gerçekleştiği bir zamandı ve bitnikler vardı ve onlar Hindistan'a gitmişlerdi ve yani bu felsefeyle ilgili bir şey öğrenmişlerdi. But the main message they brought back for us was that smoking marijuana was the topmost spiritual meditation. Ama onların bize geri getirdiği mesaj marijuana içmenin en yüksek spiritüel meditasyon olduğuydu. But one of them, he liked Prabhupada. He gave actually the first harmonium to Prabhupada. He helped a few years. Onlardan bir tanesi Prabhupa'yı çok sevmişti ve aslında ilk harmonimi o vermişti ona. He was quite famous poet, and he would go around and recite his poetry. O çok ünlüydü ve turlar yapıp şiirlerini söylüyordu. Which, of course, was based on freedom of sense gratification. Tabii ki bu duyu tatminin özgürlüğüyle ilgiliydi genelde. But Prabhupada told him you should chant, because he liked to chant. So before, that's the first time I really heard kirtan. I went to hear him read his poetry, and he chanted Hare Krishna. Ve şimdi Prabhupada ondan mantrayı söylemesini istemişti. Çünkü o mantra yani bir şey söylemekten, şarkı söylemekten hoşlanıyordu. Ve ben de bu şekilde ilk defa mantrayı duymuş oldum. O şiirlerini okuduktan sonra Hare Krishna mantrasını söyledi. And people, somehow the holy name was getting to be known. Somehow the holy name was getting spread. Just from one Prabhupada coming and chanting in New York with a few people. Ve New York'a geldikten sonra Prabhupada ve birkaç kişi daha Hare Krishna mantrasını söyledikten sonra bu her yere yayılmaya başladı bir şekilde. The beginning Prabhupada only kartal. Başlangıçta Prabhupada sadece karatal çalıyordu. And somebody brought one little drum and he would play that. Ve birisi de küçük bir darbuka getiriyordu ve onu çalıyordu. And this Allen Ginsberg poet, he gave a harmonium. Ve Allen Ginsberg de ona ilk harmonium veren kişiydi. But Prabhupada never used that harmonium in public. Ama Prabhupada o harmoniumu hiç kullanmadı. It was just for his bhajan. And he would sit for hours and just chant. Ve o yani saatlerce oturup sadece mantra söylüyordu, bhajan yapıyordu. So there's one song we used to sing a lot. I think we should sing this song. You might know it, Bhaja Hare Mana. Belki bu bhajanı biliyorsunuzdur. If you don't know it, it's Bunu easy çok to find. söylüyorduk. It's easy to find. Bhaja Hare Mana. Anyone can just put it in the search and look at it. It's very simple. Çok basit bir bhajan. I remember very much when in Los Angeles one day, Prabhupada was giving sannyas to 4 GBC members. This was 1972. 1972'de Los Angeles'ta Srila Prabhupada GBC üyelerine bir konuşma yapıyordu. And he was Satsvarup Maharaj and Panuga and Bali Mardan and Bu kişiler vardı.
And so Prabhupada would greet the deities every day exactly on time. Şimdi Prabhupada her gün aynı saatte, tam olarak aynı saatte Murtileri karşılıyordu. And then he would go, look at the different pictures, and then he would sit down. Sonra gelip farklı resimlere bakıyordu ve sonra da oturuyordu yani. And he would sing Jai Radha Madhava. Ve sonra Jai Radha Madhava'yı söylüyordu. But this morning he didn't sing Jai Radha Madhava. Ama o sabah Jai Radha Madhava'yı söylemedi. Bajahu Ray Mana, it's really bouncing up and down. It was really amazing. Aşağı yukarı dans ediyordu ve bu bacağını söylemeye başladı. Because the mind is our key to everything. Çünkü bizim zihnimiz her şeyin anahtarıdır. To control the mind. Zihni kontrol etmek. Keep it under Krishna, let Krishna control the mind. Yani Krishna'nın kontrol etmesine izin vermek. Intelligence is supposed to control the mind. We have that picture with the horses, and the mind is the reins, and intelligence is the driver. Bizim böyle bir resmimiz var. Aslında zekanın zihni kontrol etmesi gerekiyor ve zihin So we need bir arabanın to atlarını keep the intelligence connected to Krishna. Ve bir zeka aslında arabanın sürücüsü ve zihin de atları tutan o iplere benzetiliyor. Most people in the Kali Yuga encourage it. They let the senses control the mind. Kali Yuga'da birçok kişi duyuların zihni yönetmesine izin ver diyorlar. Advertising everywhere. Her yerde bunun reklamı yapılıyor. Taste is everything. Right? Taste is everything. So Her şey tat. I smoke for the taste. Bir tane sigara reklamı görmüştüm. Ben tadı için sigara I smoke içiyorum. this particular one for the taste. Yani özellikle bunu içiyorum. Tadı güzel olduğu için. There was another one. Winston cigarettes. I don't know if they still have. Winston tastes good. Böyle Winston tadı güzel diyor. Good taste. Tadı için. But we want to get a taste for the whole name. Ama biz kutsal isimden bir tadı almak istiyoruz. Namaruchi. Namaruchi. That means you can't stop chanting that. Yani bu da aslında artık o mantrayı söylemeyi bırakamamak anlamına geliyor. You just can't stop. Bunu artık durduramamak. That would be ideal. Bu ideal olacaktır. Anyway, this song is very simple. It's just today on the plane I was listening. I had, the Prabhupada bhajans or something, just one after another. Bu şarkı çok basit ve bugün uçaktayken Prabhupa'ların bhajanlarını dinliyordum. And this one came up again and again. Ve bu tekrar karşıma çıktı. Prabhupada, because he would just sing and then the devotees would record. Prabhupada bunu söylerdi ve adananlardan takip ederlerdi. So there's a few where there's many versions of it. O yüzden bunun birçok farklı versiyonu var Prabhupa'nın söylediği. So if you have it, if you know it, or I just put Vajahu Raman on and it comes up online. So you can sing that. Biz şimdi söyleyebiliriz. Okay. Ready? This is by Govinda Das Kaviraj. Bunu yapan kişi Govinda Das Kaviraj. I think that he was the brother of Ramachandra Kaviraj. Sanırım o Ramachandra Kaviraj'ın kardeşiydi, erkek kardeşiydi. A few days ago. He was the best friend of Narottam Das. Gözden kaybolmuş günde 2 gün önceydi onun. Vajahu Re Mana Shinanda Nandana. Vajahu Re Mana Shinanda Nandana. Apaya Sharanara Bindu. Apaya Sharanara Bindu. Apaya Sharanara Bindu. Apaya Sharanara Bindu. Manava Janama Satsange. Durlabha Manava Janama Satsange. Durlabha Manava Janama Satsange. Durlabha Manava Janama Satsange. Ore Baba Sindhu. Ore Baba Sindhu. Baba Sindhu.
Just worship the lotus feet of Shri, the son of Nanda, which makes one fearless. Having attained the rare human birth, cross over the ocean of worldly existence through the association of saintly persons. Ey zihin, Nanda'nın oğlunun lotus ayaklarına ibadet et. Ki bu ayaklar bir kişiyi korkusuz hale getirirler. Ve bu nadir ele geçen insan yaşamını kazanmışken varoluşun, dünyasal varoluşun okyanusunu aziz kişilerin birlikteliğiyle geç.
Abhaya Charanaravinda. That's Prabhupada's name, right? Abhaya Charanaravinda. AC. Srila Prabhupāda'nın ismiydi. We say AC in Sanskrit would be Acha. But Biz AC diyoruz ama Sanskrit dilinde Archa. Prabhupada's father gave him the name Abhaya, Prabhupāda'nın babası ona bu Abhay ismini verdi. fearless. Korkusuz. We just heard from Prabhupada, they were in if you've been to Calcutta, there's this big building, the Victoria Memorial. Calcutta'ya gittiyseniz Victoria Memorial Queen denen Victoria. büyük bir bina var. It's a very big memorial. She was, anyway, Prabhupada said when he was a boy, when they were building that, he climbed up to the top. Ve Srila Prabhupada da o küçükken, o binayı inşa ediyorlarken onun tepesine tırmandığını söylüyordu. And somebody said, you must have been very brave. Ve bir kişi de dedi ki, o zaman çok korkusuz, çok cesur olmalıymışım dedi. Prabhupada said, yes, I was always very brave. Ve Prabhupada da evet ben her zaman cesurdum dedi. How else could I go to your country? Başka türlü nasıl sizin ülkenize gelebilirdim? Prabhupada went with no money, Prabhupa'nın hiç parası yoktu. no credit card, no Hiçbir kredi kartı da Apple yoktu. Pay or anything. Hiçbir şey yoktu. Anything. Didn't know anybody. Ve hiç yani kimse tanımıyordu. He just had the names of two people and he didn't know them. Sadece iki kişinin ismi var dediğinde onları da tanımıyordu. He had no idea if anybody was going to meet him or not. Yani birisi gelip onu alacak mıydı, almayacak mı onu bile Got bilmiyordu. off the boat. Yani gemiden indiğinde. He just was fearless. Ama o korkusuzdu. Preached. So when he got initiated, he was given the name Abhay Charanaravinda. Ve inisiyasyon aldığında da Abhay Charanaravinda ismi. Fearless at the lotus feet of Krishna. Krishna'nın lotus ayaklarında korkusuzca olan, korkusuz olan kişi. Which comes from the song. Ve bu şarkıda da bu geçiyor. Both in the day and the night I remain sleepless, suffering the pains of the heat and cold, the wind and the rain. For the fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked in miserly manner. Gece gündüz ben uykusuz kalıyorum ve sıcaktan dolayı acı çekiyorum, soğuktan dolayı acı çekiyorum, rüzgardan ve yağmurdan dolayı acı çekiyorum. Ve bir anlık bir mutluluk için ben kötü olan ve ızdırap içindeki adamlara işe yaramaz bir şekilde hizmet ettim. Of course, we think, no, I'm not suffering in the heat and cold. I have air conditioning, I have a heater. Biz bunu, ben acı çekmiyorum sıcaktan diyebilir çünkü evimizde klima var North diyebiliriz. Face, Columbia, and all this. I'm not suffering. Yani ya da biz işte üşümüyoruz diyebiliriz, acı çekmiyoruz diyebiliriz. But we have those things because we're suffering. Ama biz bu şeylere sahibiz çünkü acı verici öteki türlü. Prabhupada made that point that the first class he gave in Vrindavan. Srila Prabhupada Vrindavan'da verdiği ilk dersten bahsediyordu. It was the evening after the opening of the temple. Tapınağın açılışından sonraki akşamüstüydü. So Prabhupada was speaking and the fan was going, in India. Prabhupada konuşurken bir taraftan da o pervane dönüyordu, tık 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 diye sesler yapıyordu. And it took a while because there's a new building and nobody knew where the switch was for the fan. Ve onu kapatmak da biraz zaman aldı çünkü bina yeni inşa edilmişti ve kimse de nereden kapatacağını bilmiyordu. So they said that. They said, we think I'm not suffering because I have a fan. Biz şöyle düşünüyoruz dedi, No yani problem. bir pervane olduğu için ya da bir ventilatör olduğu için biz acı çekmediğimizi düşünüyoruz. But as Prabhupada always did, we're suffering. We have the fan because we're suffering. Ama şimdi Prabhupada dedi ki biz bu If fana it wasn't sahibiz. hot, you would need the fan. If it wasn't cold, you wouldn't. Yani çünkü acı çekiyoruz, yani eğer acı çekmiyor olsaydık buna ihtiyaç duymayacaktık. But material life, we think that just temporary relief from suffering is pleasure. Biz madde dünyada yani acıdan bir anlık bir kurtuluşun mutluluk olduğunu düşünüyoruz. So he's saying for a fraction of flickering happiness, chapala sukha, very quickly finished. Burada da çok anlık bir mutluluktan bahsediyoruz. Çapal, suka hemen bitiyor. Miserly man. When we think about all the pleasures people are seeking, it's very quickly.
Ve biz burada yani kötü ya da acı içindeki insanlardan bahsediyor ve bu mutluluk çok kısa sürüyor. But they keep fighting to get more and more. Daha fazlayı almak için savaşıyorlar. They have surfers, Yeah? surfing. Surfing, not in Turkey. Neresi? Alaçatı? But windsurf, not. You've seen them? Yes. I was in Bali, so there's many surfers there. Ben Bali'deydim, orada çok surf yapılıyor. You watch them, they sit out there in the water for a long time. Onlar denize çıkıyorlar ve uzun süre o tahtaların üzerinde oturuyorlar. And they get away, and a really long one is maybe 10 seconds. Ve bir dalga yakaladıklarını gerçekten uzun bir dalgaysa bu 10 saniye sürüyor en fazla. And mostly it's 2 or 3 seconds. Evet. Sometimes break your neck. Ve çoğu zaman da dalga onları fırlatıp atıyor ve bazen boyunları da kırılıyor. A lot of work. You travel far across the world, and but when they're up there, they're thinking I'm the controller. Ama dalgayı yakaladıklarında ben şimdi kontrol ediyorum diye düşünüyorlar. O yukarıya çıktıklarında. So Bhakti Vinod, Niche, Habu Dabu Dubi Bai, Nichumai Rabbe say Kachu Dabe. Anyway, you're being knocked around by the waves of Maya. Bhaktivinoda Thakur da bunu söylüyordu. Yani Maya'nın dalgalarıyla savrulmaktan bahsediyordu. Yani dövülmekten. For just a few seconds. Birkaç saniye için. But many of them become devotees, that's good, because they're seeking pleasure, they're working hard to get it, so when they finally chant, they get pleasure. Çoğu da onların adından oluyor. Çünkü çok çalışıyorlar ve sonunda acı çekiyorlar, mutluluğu bulamıyorlar ve Mahamantra'yı sevmeye başlıyorlar. So he says, what assurance of real happiness is there in all the wealth, youthfulness, sons and family members? This life is tottering like a drop of water on the lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. İnsanın zenginlikte, gençlikte, oğullarda ve aile üyelerinde mutluluk, gerçek bir mutluluğu bulabileceğinin garantisi nerede? Bu yaşam bir lotus yaprağının üzerindeki bir damla gibi. Ve o yüzden her zaman sen Rabhari'nin kutsal ayaklarına ibadet etmeli ve ona hizmet etmelisin. So the lotus leaf, it's a very special leaf. Lotus yaprağı çok özel bir yaprak. You've seen them, right? Siz onları gördünüz değil mi? The lotus leaf is always shiny, clean. Lotus yaprağı her zaman yani çok parlak ve çok temiz görünür. It's the only leaf like that. Usually, after rain or something, the water stays and then it gets all dusty. Biliyorsunuz normalde yağmur yağdıktan sonra sular bir yerde birikir ve orada çamur oluşur. But the lotus, the water just turns in little balls and rolls right down. Ama yani lotus yaprağı o suyu So silkeler if you atar. have it, you just tip it a little bit, it's gone. Yani azıcık böyle sallar kendini ve hemen o su akıp gider. It won't stay wet. Yani üzerinde durmaz. But it's always clean, isn't it? It's quite amazing. Her zaman temiz kalır ve bu çok harika bir şey. So our existence in our bodies like that. Bizim bedendeki varoluşumuz da buna Can be benziyor. out any minute. Bir dakikada bu bedenden çıkabiliriz. So, this is take advantage of it now. Şu anda bundan faydalanmak gerekiyor. Like Madhava Prabhu, when he was asked, what do you meditate on when you're chanting? Madhava Prabhu'ya sormuşlardı. Yani mantra söylerken neye konsantre oluyorsun diye. So I think this might be the last mantra I ever chant. Ben bu söylediğimin en son söylediğim mantra olabileceğini düşünüyorum. It could be dead. This might be my last chance, so I better be serious. Bu benim son şansım olabilir. O yüzden en iyisi ciddiye alayım bunu. Then number 4. It is a desire and great longing of Govindadas to engage himself in the 9 processes of bhakti, hearing the glories of the Lord and chanting those glories constantly, remembering Hari and offering prayers to him
serving the Lord's lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshiping Him with flowers and incense and so forth, serving Him as a friend and completely offering one's very self. Rabbi'nin yüceliklerini duymak ve onun yüceliklerini söylemek, onu her zaman hatırlamak ve ona dualar sunmak, Rabbi lotus ayaklarına hizmet etmek, Rabbe bir hizmetçi olarak hizmet etmek, Rabbe çiçeklerle ve tütsüyle ve bunun gibi malzemelerle ibadet etmek, ona bir arkadaş olarak hizmet etmek ve tamamıyla bir kişinin kendisini Rabbe sunması olan Bhakti'nin 9 tane süreciyle meşgul olmak Govinda Das'ın arzusudur ve onun en çok özlemini çektiği şeydir. So that's right from the Srimad Bhagavatam. There's 9 processes. Bu Srimad Bhagavatam'da geçiyor. Bhakti'nin 9 tane süreci. When Hiranyakashipu asked his son Prahlad, what did you learn in school today? Hiranyakashipu oğlu Prahlada bugün okulda ne öğrendin diye sorduğunda, Your father used to ask you that? size de soruyor muydu babanız böyle okulda ne öğrendin diye? My father used to ask me, Benim babam soruyordu. and I would always say nothing. Ben de her zaman hiçbir şey He diyordum. would be very frustrated. Then when my little sister, she would come home all excited and all the things she learned in school. Sonra küçük kız kardeşim gelip bütün öğrendiği şeyleri heyecanlı bir şekilde anlatıyordu. I always said, you didn't learn anything. I guess I learned something. I learned how to read and write. Bir şey öğrendim sanırım yani okuma yazmayı öğrendim en azından. Ama çok bir şey değil. So when Prahlad said that, then that's when Hiranyakashipu got really angry. Ve Prahlad da bunu söylediğinde Hiranyakashipu çok sinirlendi. Because you're supposed to be learning politics and friends and enemies and all these different things. Çünkü onun politika öğrenmesi Get gerekiyordu. Ve para kazanmayı öğrenmesi gerekiyordu. Düşmanları ve arkadaşları olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. But education, I guess even in the demon school, they teach, you know, you're supposed to learn how to get money, but they don't teach you what to do with the money. Ama iblislerin okulunda belki nasıl para kazanacağını öğrenirsiniz ama onunla ne yapacağınızı size öğretmiyorlar. So most people just throw it away. They just end up in flickering happiness. Çoğu zaman da insanlar onu bu geçici mutluluk için savurup harcıyorlar. Like sometimes in the war, you know, the guys are hiding in the hole or something. Bazen savaştayken yani birileri böyle çukurlara girip saklanıyorlar. And they space out, they light a cigarette. Ve bir an için kendilerini kaybedip sigara And yakıyorlar. then the enemy sees it. Ve düşman da onları fark edip anında vuruyor. The cigarette usually takes longer to kill somebody, but sometimes. Hani bazen sigara içmek insanı daha uzun bir süre hayatta tutabiliyor ama bazen de çok hızlı olabiliyor öyle mi? So the Prabhupada made a purport to this song in 1969. 1969'da Prabhupa'nın bununla ilgili yaptığı bir yorum var, bir açıklama var. This is a song by the great poet Govinda Das. Bu harika bir şair yazmış, Govinda Das. He says, speaking to his own mind, because the mind is the center of all elevation. In the Bhagavad Gita it is said that if you have your mind controlled, then your mind is your best friend. Ve burada Prabhupada Govinda Das'ın zihnine yönelik olarak konuştuğunu söylüyor ve onun eğer kontrolü ele geçirebilirse bir kişi her şeyi kontrol edebilir diyor. But if it's not controlled, then it's your greatest enemy. Ve eğer kontrol edilmezse de o bizim en büyük düşmanımız haline gelir. That means if you're thinking of Krishna, he's your friend. Yani burada aslında söylemek istediği şey, eğer Krishna'yı düşünüyorsa zihniniz, o bir arkadaştır. So we're seeking friend or enemy. Both of them are sitting with me. If we can utilize the friendship of the mind, then we are elevated to the highest perfectional stage. Hem düşman hem de dost benimle bir yerde oturuyorlar ve biz eğer onunla arkadaş olmaya başlayabilirsek en yüksek olan yaşama mükemmelliğine ulaşabiliriz. If we create the mind as an enemy, then the path to hell is clear.
Ve eğer zihnimiz düşmanımız haline gelirse cehenneme giden yola gireceğimiz kesindir. Therefore, Govindadas Thakur, he's addressing the mind. The yogis try to control the mind by different gymnastics process. O yüzden de Govindadas aklına sesleniyor, zihnine sesleniyor That ve is also yogiler, approved. farklı süreçlerle zihni kontrol etmeye çalışırlar. It takes a long time. Ve bu belki mümkün olabilir ama bunu yapmak çok uzun zaman And alır. sometimes they're failures. Ve bazen de başarısızlığa uğrar In kişiler. most cases, they're failures. Çoğu zaman aslında başarısızlığa uğrarlar. Even a big yogi like Vishwamrita Vishwamrita gibi büyük bir yogi bile failed. başarısızlığa uğradı. What to speak of the nonsensical yogis. Yani diğer daha Vishwamrita, İşe he did tapasya like no one had ever done before. daha işe yaramaz yogilere ne demeli? But his motive was not spiritual. He wanted power, he wanted to become very powerful. Because he was a king and he saw the power of the Shistamuni. So he wanted that power. Hiranyakashipu da yoga yapıyordu ama onun amacı güç elde etmekti. Çünkü bunun getireceği gücü görmüştü ve o güce sahip olmak istiyordu. But then when Indra saw that he was becoming very powerful, Ama sonra Indra onun çok güçlü bir hale geldiğini görünce so he sent the society girls to distract him. Sent a beautiful girl. O zaman ona bazı topluluklarındaki kızlardan gönderdi. And even though he was underwater doing such tapasya, he just saw the ankle bell or something and he came out and fell down to the lust. Pardon, yanlış kişiden bahsettik. Hiranyakashipu değil, Vishwamrita Muni'den bahsediyoruz. Ve o suyun altındayken bile bu genç kızın ayak bileklerindeki halhalların sesini duyunca, zillerin sesini duyunca kendinden geçti. So then he lost all the benefit. Ve bütün o ana kadar sağladığı faydayı da kaybetmiş So he oldu. did it again and he vowed I'll never forget, lust again. Tekrar boyun eğmiş oldu bütün And bunları. he did it all over again. Ve her şeyi baştan tekrar yaptı. And the Indra sent the beautiful girls again. Ve Indra ona yine güzel kızlar gönderdi. But that time he got angry Ama bu sefer o sinirlendi and cursed the girl. ve kızı lanetledi. So he lost everything again. Yani bu şekilde yine her şeyini kaybetmiş oldu. And finally he made it. Ve Became nihayetinde Brahmarisha. But he still had lusty desires and different. Haridas Thakur was never disturbed, just chanting the holy name. sonunda başardı. Ama Haridas Thakur hiçbir zaman etkilenmedi olan bitenlerden. So Prabhupada says, Govindadas says, you just engage your mind in Krishna consciousness, it will be controlled automatically. If the mind has no chance of being engaged in any other business except Krishna consciousness, then he cannot become my enemy. It is automatically my friend. That is the instruction of Srimad Bhagavatam. Subhaimana Krishna Padarabhindara. Şrila Prabhupada Govindadas'ın bir kişi eğer zihnini Krishna bilinciyle meşgul ederse otomatik olarak onu kontrol altına alacağını söylediğini söylüyor. Ve eğer sorry, what was the second part? King Ambarish engaged his mind first in the lotus feet of Krishna. So he says, he's asking, my dear mind, just engage yourself in the lotus feet of Abhaya Charana. King Ambarish bütün zihnini Rabbin lotus ayaklarına odaklamıştı. That is the name of the lotus feet of Krishna. Which purport is it, Maharaj? Maybe I can find it because it's difficult to follow you. If you take shelter, Abhay means fearless. If you take shelter of the lotus feet of Krishna, you immediately become fearless. Eğer lotus ayaklarına sığınırsan Krishna'nın anında korkusuz hale gelirsin. So he advises, my dear mind, just engage yourself in the service of the lotus feet of Krishna. O yüzden de burada zihnine sesleniyor ve lütfen sadece Rabbin lotus ayaklarına sığın diyor. Vajahure Mana Shri Nandanana. He doesn't say Govinda, he says the son of Nanda Maharaj. Ve burada Govinda demiyor, Nanda Maharaj'ın oğlu diyor. Because the lotus feet is fearless,
You will have no more any fear from the attack of Maya. Ve lotus ayakları sığındığında korkusuz hale geleceğin için Maya'nın saldırılarından korkmayacaksın artık. How can I fix up my mind in the lotus feet of Krishna? Ben nasıl zihnimi Krishna'nın lotus ayaklarına odaklayabilirim? Then Govinda Das says, no. Durlabha manava janama. Don't waste time in life like that. This human life is very rare. Ve sonra Govinda Das diyor ki bunda zaman kaybetme, bu insan yaşamı çok nadirdir. Out of many births, thousands and millions of births. Therefore don't go anywhere, just associate with pure devotees. Birçok yaşamlardan sonra insan yaşam elde ve o yüzden zaman kaybetme, sadece saf adınanlarla ilişki kur. Then you can get everything. O zaman her şeye sahip olabilirsin. But if I engage my mind in Krishna, how will I enjoy my family and everything else? Ama ben eğer zihnimi Krishna'ya odaklarsam nasıl aileden zevk alacağım? But he says you want to enjoy your wealth and your youthful age. And you want to enjoy the society of friendship, love, and family. But I say, do you think there's any transcendental pleasure in these? Sen ailenden, arkadaşlarından ve topluluktan keyif almak istiyorsun bunların birlikteliğinden ama ben sana transandantal bir keyif olmadığını söylüyorum. See advertisements everywhere. Big house, and then they show the wife and big car, and everybody's so happy. 2 small children. Mükemmel her yerde var. Büyük ev, bir tane güzel eş, 2 tane çocuk. Some countries you see lots of. Bazı ülkelerde çok fazla bu tür reklamlar var. You get so much pleasure, but it's very short-lived. Ya bunlardan çok keyif alacağını Unless you're söylüyorlar. using it for Krishna. Ama bunlar çok kısa süreli oluyor ve bunlar Krishna için kullanılmadığında hemen ortadan kayboluyorlar. The ultimate goal of material happiness is sex, but how can't you remember? It's very short-lived. Yani maddi yaşamın çok kısa olduğunu hatırlamıyor musun? You don't care for any trouble, just keep working to get this temporary pleasure. Yani herhangi bir problemle karşılaşmamaya çalış ve mantrayı söyle sadece. So anyway, it sounds pessimistic. People used to ask us, why are you so pessimistic? Hare Krishna. Bu biraz karamsar gibi geliyor. Why do you want to talk about death? Why do you want to talk about suffering? Enjoy, why can't you? İnsanlar bunu sorarlar bazen. Hare Krishna'lar neden bu kadar karamsarlar? Yani neden hep acıdan bahsediyorsunuz? Hayatın tadını çıkarın. But actually devotees were very optimistic because they knew there was life after death. Ama aslında adınanlar çok optimistlerdir. Çok iyimserdiler çünkü bundan sonraki yaşam hakkında bir bilgileri vardır. Actually, you might ask, is there life after birth? Because most people, they don't have life. They're living. Prabhupada said they're exhibiting symptoms of life. Yani bazı We kişiler, walk around, we jump and dance. bazı kişiler aslında yaşıyor gibi Eat, görünüyorlar. sleep, mate, and defend, but it's not life. Life means chanting Hare Krishna, to eternal life. Yani yaşıyormuş gibi görünüyorlar. Ya bazı yaşam belirtileri gösteriyorlar ama aslında yaşamak Hare Krishna mantrasını söylemektir. So Prabhupada just chanting, a few people, somebody heard him and they told somebody else, and now millions of people are chanting, and it's so powerful, the holy name, like all of us have given up the sinful activities very quickly, some people almost instantly. Yani Şrila Prabhupada Hare Krishna mantrasını birkaç kişi, ilk önce söylediğinde birkaç kişi onu duydu ama şu anda milyonlarca kişi bunu söylüyor. Ve bu mantra gerçekten çok güçlü. Giving up all the things that they've been teaching us as the goal of life. Biz de yaşamın amacı olduğunu söyledikleri birçok şeyi bırakmış durumdayız, yani günahkar faaliyetleri. And being very happy and somehow living also, no problem. Ve bir şekilde çok mutluyuz ve çok hoş bir şekilde yaşıyoruz. Devotees also have vacations and holidays. Yani adınanlar da tatile çıkıyorlar. It's constant holiday. Aslında sürekli bir tatilde gibiler. It's a working holiday.
Yani devamlı çalışıyorlar ama bir tatil. People used to ask us when they heard about the regulated principles, say, what do you do for fun? Yani ben düzenleyici hikayelerden bahsettiğimde insanlar peki eğlenmek için ne yapıyorsun diye soruyorlardı. Just like, what do you mean? Ben de ne demek istiyorsun Do diyordum. something for fun is, chanting Hare Krishna. Yani ne yapıyorum? Eğlenmek için Hare Krishna mantısını söylüyorum. It's much more than fun. Bu çok daha fazla keyif veren bir şey. So Prabhupada, that's his name, Abhaya Charana Rini. Prabhupāda'nın ismi buydu, Abhaya Charana Rini. You should remember that. It's not just AC. Bunu hatırlamalısın, sadece AC değil. In India, AC means air conditioning. Yani Hindistan'da AC klima demek. Turn on the AC. Where's the AC? When they come in our guest house, where's the AC? Herkes geldiğinde klimayı arıyor. Nerede AC? The AC is sitting on the Vyasa. AC Vyasasanda oturuyor. Abhaya Charana. Fearless devotees are not afraid. The demons try to make everybody afraid, and when people are afraid, they can be controlled. Abhaya Charana Rini. O Go over korkusuzlar. here, we'll protect you. Adananlar korkusuzdur. İblisler yani herkesi Get korkutmaya money, çalışırlar. then you can Bu get şekilde onları burglar kontrol alarm, edebilirler. you can get big locks on your doors. Ve bu şekilde onlara büyük böyle kilitler satabilirler. It's a big business, security. Yani bu güvenlik sağlama işi çok büyük bir Cameras, sektör. and you have to have so many locks. And Her yerde birçok kilitler satılıyor. some countries, like in Israel, the lock on the door, it has like 5 bolts come here on the top and on the bottom. You have to have one room with a big steel door, like a bomb shelter room. Yani İsrail'de 5 tane böyle kilit var altta üstte toplamda ve böyle çelik kapılar, çok kalın çelik kapılar var evlerde. And you have to keep getting experimental injections as will protect you. Ve devamlı böyle Don't bazı worry, we'll take care of you. aşılar olmamız gerekiyor Don't- kendimizi korumak için. But this fear just makes everybody crazy. Then they seek more and more sense gratification. Bu korku herkesi çılgına döndürüyor ve onlar gidince daha fazla duyu tatmini peşine düşüyorlar. Like in America when they had that 9/11 thing, the towers. Amerika'da bu ikiz kulelere karşı bir saldırı olmuştu. It was quite interesting because 9/11 was the day, 11th of September. Yes. 9/11 is also in America. If there's an emergency, you dial 911. Hı hı. 9 Eylül'deki bu olay, Interesting. pardon 11 Eylül olayları. Yani aslında Amerika'da acil hat için kullanılan numara 911 şeklinde. Right after that, people started going to church more. Ve ondan sonra insanlar daha fazla kiliseye gitmeye başladı. They also started drinking more. Ve tabii daha fazla içmeye de başladılar. At the airport, everybody drinking a lot before the flight, thinking that I won't be so scared. Havaalanında yani uçağa binmeden önce daha fazla içiyorlardı. Böylelikle korkularını aşmaya çalışıyorlardı. And I traveled to America right at that time, right after that. Ben de o zaman Amerika'ya yolculuk yapmıştım. So at the airport, the line was like unbelievable for security. Ve güvenlik Because they upgraded all the security, but they didn't have enough, machines. yani It took a really long time, and everybody so angry. güvenlik için alınan tedbirler arttırılmıştı ama yeterince teçhizat yoktu. O yüzden çok büyük bir sıra vardı ve herkes deliye dönüyordu çünkü uçaklarına yetişemiyorlardı. And they were going up and down. Don't worry. We're holding the flight. You're not going to miss your flight. Ve devamlı anons yapılıyordu. Merak etmeyin, uçaklarınız siz binmeden kalkmayacak. And somebody was saying, "This is so bad. This is terrible." Yani birisi de bunun çok kötü olduğunu, çok korkunç olduğunu söylüyor. And I said it could be much worse. Ben de ona yani bu çok daha kötü olabilirdi dedim. And the guy said, "What do you mean? What could be worse than this?" This is O zaman dedi ki, America. ne demek Having to wait in istiyorsun? line for a few minutes is really bad, right? Torture. They said you could be in Afghanistan, and everybody went. But they just made everybody angry so that they can inspire them to bomb Afghanistan.
Hani ben de ona, o da dedi ki bundan daha kötü ne olabilir? Still Yani ben de doing dedim it. ki Afganistan'da olabilir dedim. O zaman insanlar sustular ve herkesi kızgın bir hale getirdikten sonra aslında Afganistan'ı bombalamak için gerekli You can't mazereti bring your bulmuş bottle of oldular. water on the airplane. You can put water on the... Most countries still, you can't take water to the sea. Birçok ülke hala uçağa su almaya izin vermiyor. But interesting, in Israel you can. They Ama- don't care. Ama yani enteresan olan İsrail'de öyle değil. Yani İsrail'de izin veriyorlar. And Israel is the most Umursamıyorlar. paranoid country and the most best security. Ve İsrail en paranoyak ve en güçlü güvenlik önlemlerinin alındığı ülke And aslında. I asked the security guy, you don't care about the water? Ben de güvenlik görevlisine No sormuştum. problem. Suyu alabiliyor muyuz yanımıza? Evet ya hiç problem değil. Demişti. They just check the person. Onlar insana bakıyorlar. İnsanı kontrol They ediyorlar. cooled down a little bit. It used to the first time they would ask so many questions. Şimdi biraz daha sakinleştiler ama ilk gittiğimde o kadar çok soru Why soruyorlardı did ki. you come to Israel? Where did you stay? Why did you take this flight? You know, is this your bag? Where did you buy it? When did you buy it? Neden İsrail'e geldin? Nerede kalacaksın? Bu mu senin çantan? Nereden aldın And bu they're looking you çantayı? right in the eye the whole time. Devamlı olarak sana yani They're all tamamen young kids. gözünün içine bakıyorlar. Then they say, take passport. Say, wait a minute. Şimdi çok da umursamıyorlar. Yani And they come back with another one pasaportunu alıyorlar ve başka bir pasaportla geliyorlar. and ask all the questions again. Ve sonra tekrar aynı soruları soruyorlar. Then they say, okay. Sonra da tamam diyorlar. Or sometimes they say, you can't take your computer. Bazen de bilgisayarını alamazsın diyorlar. But don't worry, we'll send it to you where you're going. Ama diyorlar merak etme sana göndereceğiz nereye gidiyorsun. Why not? Well, we're not sure. We have to test it, and if we can't do it quick, or we'd have to break it, so we'll just check it out. Neden diyorum ben de? Çünkü buna kontrol etmemiz gerekiyor diyorlar ama yani bunu belki yapmak için parçalarını ayırmamız gerekebilir. O yüzden de hemen yapamayabiliriz diyorlar. I said, where are you going next? Where are you going to be in 3 days? And Nereye gidiyorsun? 2 gün içinde nerede olacaksın? Onu soruyorlar. then if they see that you're just cool, they say, okay, you can go, and then close your bag and come with me and run all the way to the airport. No time to do anything. Yani senin cool Now they olduğunu, stopped that. senin cool olduğunu It wasn't görürsün. good for tourism. So Sen- they want to make people afraid. Senin tepki vermediğini görünce de bütün her şeyini bir anda yani çantana tıkıp seni havaalanının içinde koşturuyorlar. Şimdi biraz daha sakinleştiler ama. It's one of the first things Lord Brahma had to create was the fear of death. Çünkü çok korkuyorlar ve Brahma'nın ilk yarattığı şey de bu ölüm korkusuydu. Try to protect, but the soul never dies. Yani her şeyi korumaya çalışıyoruz ama aslında ruh asla ölmüyor. So Prabhupada said the problem with my disciples, they're not enough afraid of Maya. Prabhupada benim öğrencilerimle ilgili sorun onların yeterince mayadan korkmuyor olmaları demişti. And we should be afraid of falling into Maya, forgetting Krishna. Onların bundan korkması gerekiyor. Maya'ya düşmekten ve Krishna'yı unutmaktan. Durlabha Janama. It's very rare to have a human birth. Bu çok nadir olan bir şey, bir insan doğumuna sahip olmak. And it's even more rare to get the association of devotees. Ve burada biz adınanlarla birlikte kurma şansına sahibiz. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koy. Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. His Lord Chaitanya, it's one of the first things he taught to Sanatana. Rab Chaitanya'nın Sanatan'a anlattığı, öğrettiği ilk şeylerden birisiydi bu. All the scriptures say the association of devotees is most important. Bütün kutsal metinlerde adınanlarla kurulan birlikteliğin en önemli şey olduğu söylenir. Lava Matra. Who knows what a lover? It's a division of time. Labanın ne olduğunu kim biliyor? Laba. Laba. If you divide 1 second into 13 parts, that's not lava. Bir saniyeyi 13'e bölersek laba diye It's not bitirir. very much.
Read that chapter, the time in the Bhagavatam. But they have names of like 1 second divided 13,000 sometime. And that's a unit of time that's actually got a name. Ve Srimad Bhagavatam baktığımızda bu saniyeyi 13.000'e böldüğümüzde ki zaman diliminin aslında bir ismi olduğunu görüyoruz. So even that much association is a movement. Yani bir Adnan'la bu kadar kısa bir zaman için kurulan bir birliktelik için bile söylenebilir. And everybody experiences somehow we are to kirtan or we got a book and change your life. Doesn't take very much. Bu hepimiz bunu deneyimliyoruz. Yani bir kitap alıyoruz, bir Adnan'la birliktelik kuruyoruz ve bu çok uzun sürmüyor ve hayatımız değişmeye başlıyor. You know, somehow or other just getting a little association. Bir şekilde eğer bir az da olsa bir birliktelik kurabilirsek, so we try to give our association to as many people as possible. O yüzden biz olabildiğince çok kişiye birlikteliğimizi vermeye çalışıyoruz. They get benefit. They just see the devotee and see tilak and they just hear the holy name. Bir adını gördüklerinde, tilak gördüklerinde, kutsal ismi duyduklarında onlar fayda sağlıyorlar. So it's, you know, Krishna is spreading now so many devotees all over the world. Just from Prabhupada, one old man going to New York all by himself. Şu anda dünyada ne kadar çok Adnan var ve bu bir yaşlı adamın New York'a gitmesiyle başladı. And from there devotees went out and started temples. Ve sonra diğer Adnanlar da tapınaklar kurmaya Sometimes one başladılar. devotee, sometimes two. Bazen bir kişi tek başına yaptı bunu, bazen 2 kişi gittiler. And they did really amazing things. Ve gerçekten harika şeyler oldu. There's Manaji Narayani, now she's a big professor all the time. They sent her to start a temple, her and her husband, they were branded away. They hitchhiked across the road to start a temple somewhere. They had no money. They just went out on the road. Where did they go? Huh? Where did they hitchhike? Yeah, hitchhiked the car. They just go on the road and catch a car and see. No, where did they hitchhike? Where was it? Where was it? I can't remember the I thought you said it. Narayani de mesela. The point is they just did it. So I said, you go start a temple, and they did. And people joined in those days, they just joined. Narayani de eşiyle beraber Prabhupada onları gidip But only by chanting, I had nothing else. açmalarını istediğinde yani gidip tapınak açtılar. Yani sadece otostopla o yolu yaptılar ve hiç paraları yoktu. Right. The devotees first went to San Francisco, they had no boat. They just had that Bhagavatam one in the first canon. Adana'da ilk San Francisco'ya But they gittiklerinde didn't de have any for distribution. hiç kitapları da yoktu. Sadece They just had what they could remember what Prabhupada said and they had kirtan. Yani sadece Prabhupa'nın söylediklerini hatırlıyorlardı ve kirtan yapıyorlardı. And they just, you know, created so many devotees. Ve bu şekilde bile birçok kişi Adnan oldu. Now we're in Turkey and everywhere. Israel. Alright. So I'm going to Israel from here. It used to be when I went to Israel, how can you be going there? How can you be? There's bombs everywhere there, isn't it? It must be really dangerous. There was a few bombs, but you know, much more people are getting killed in car accidents. İsrail'e gideceğim ben şimdi. Much more. Bombs was maybe 10 people a year. And car accidents was thousands. Ve çoğu zaman insanlar bana nasıl Nobody's İsrail'e afraid to gidiyorsun? drive a car. Because they tell you have seatbelt, there's no problem. Right? Okay, so should we chant more or is it too late? Too late. Thank you very much. A good audience, so we get carried away. Çok teşekkürler. Çok iyi bir izleyici kitlesiydi. Kirtan is really good, you people are chanting so nice. And this little girl, she was the leader, she danced. Yeah. Küçük kız da söylüyordu kirtanda. She's not shy and natural. Okay? Srimad Bhagavad Gita ki jai. Bajahu Re Mana. Just control your mind. Sadece zihninizi kontrol edin. It's like people have a dog, you have to control the dog.
İnsanların küp yolunda onu kontrol etmeye gerekiyor. Some people have the dog on a choke. Bazı insanlarda bir köpekleri oluyor ve tasma hissiyle onu boğuyorlar neredeyse. And some people have the dog trained. Bazıları da köpeklerini eğitiyorlar. And the dog does it every now. Onlar da ne söylerse köpek yapıyor bunları. Because they love. Çünkü onlara sevgi veriyorlar. So if we let Krishna take over, then the mind will just be servant. Ve Krishna bizi ele geçirdiğinde zihin de ona hizmet edecektir. And always remind us, chant the holy name, read the Bible. Thank you very much. How do you say? Shukran. Teşekkürler. Teşekkürler. Anyway, every language has thank you. Very important. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai.